İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yıllardır yaptığım, çok sevilen, beğenilen, tarifi sorulan tarhanamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarhanamız için gerekli malzemeler: 5 kilo un, 5 kilo domates, 4 kilo kapya biber, 2 kilo kuru soğan, 2 kilo süzme yoğurt, 500 gram ev yoğurdu, 4-5 kaşık kaya tuzu, 2 demet nane, 1 küçük kase nohut. Ege'de hamur uzun süre bekletilir, hemen çıkarılmaz. Hamur bekledikçe önce ekşir, sonra da tatlanır. Pişince çok lezzetli olur. Uşak tarhanasının sırrı da zaten uzun süre beklemesindedir. Bu lezzetli ve şifa deposu tarhananın yapım aşaması ve püf noktalarını görmek için videomuza geçelim. 5 kilo domatesi ve 4 kilo kapya biberi yıkadık. Temizlenmiş olan kapya biberleri şöyle doğrayalım. Bakın tohumlarını da aldım. Bütün kapya biberlerimizi böyle doğruyoruz. Doğradığımız biberleri kavanozumuza dolduralım böyle. Şimdi de domateslerimizi doğrayalım. Domatesin şu baş kısmını kesiyoruz, bakın. Ortadan ikiye bölüp böyle küçük küçük doğruyoruz. Şurada çürük bir yeri var, hemen onu da alıp atıyorum. Domatesleri de doğradık. Kavanozumuza domateslerimizi de güzelce yerleştirelim. Şöyle. Bu kavanoz almayacak sanki. Daha büyük bir kavanoza ben boşaltacağım daha sonra. Domatesimiz arttı. O yüzden başka bir kavanoza geçeceğim ama sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle 2-3 kaşık kadar kaya tuzu koyup kavanozumuzun kapağını kapatıp yumuşamasını bekliyoruz. Domates ve biber artık çürüdü. Salça kıvamına geldi. Süzgeçten geçiriyoruz böyle. Eldiven taktım ben. Asitli elimi yakmasın diye. Tarhanayı yaparken de kesinlikle biber ve domatesin çekirdeği ve kabukları karışmamış olacak. Şöyle kenara koyalım. Şu çıkan salçayı dökelim. Şöyle güzelce bir süzdürüp tekrar süzgeçimizi koyuyoruz. Kötü suyu da akıtıyoruz. Soyduğumuz soğanlarımızı şöyle ortadan ikiye ayıralım. Şöyle yine bir ortadan bölüp şöyle çizikler atıp iri iri doğrayalım. Bütün soğanlarımızı doğradık. Soğanlarımız ocağımızın üstünde pişiyor. Biz de diğer hazırlıklara devam edelim. Leğenimizin içine öncelikle bir avuç nohutumuzu, daha sonra pişirmiş olduğumuz soğanımızı, süzgeçten geçirmiş olduğumuz kapya biber ve domatesimizi ekliyoruz. Ayrıyeten bakın kapya biber
koyuyoruz. Renginin güzel olması için. Yoğurdumuzu da koyuyoruz. Ben hem süzme yoğurt hem de normal yemelik olan yoğurttan ekliyorum. Tarhananın tadı daha güzel oluyor öyle. Biraz da diğer yoğurdumuzdan koyalım. Yaklaşık 3 kiloya yakın yoğurt kullanacağım ben. Sizler 2 kilo kullanabilirsiniz. 2 kilo süzme yoğurt ve 1 kilo da şöyle yemelik olan yoğurttan. Şimdi de unumuzu eleyerek koyalım. Şöyle 5 kilo un kullanacağız ama sanki olmayacak gibi bu leğen. Kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar. 4-5 kaşık kadar kaya tuzumuzu da koyduk. Şimdi de taze nanesini ekleyelim. Taze naneyi yıkayıp temizleyip sonra da ufak ufak doğrayalım. Nanemizi de şöyle ekleyelim ve şimdi bir karıştıralım. Daha sonra tekrar un ekleyeceğiz. Yalnız benim bu leğenim biraz küçük gelecek. Hemen bütün unu eklemiyoruz ki, parça parça ekliyoruz. Hem de tarhanamız ne durumda görmüş oluyoruz. Şöyle hepsini bir karıştıralım. Bakın böyle daha güzel oluyor. Hem domatesin, kapya biberin kabuğu tarhanamızda olmuyor. Hem de bize kolaylık oluyor dediğim gibi. Şimdi ben biraz daha un eleyeceğim. Hepsini bir karıştıracağım. Beş kilo unun hepsini almayacak bu leğen. Daha büyük bir leğene geçireceğim ben arkadaşlar. Şöyle 14 litrelik bir plastik kaba koydum. Ağzını kapatmıyoruz. Sağını solunu da ben temizleyeceğim. 2-3 gün sürekli karıştıracağız çünkü kabaracak ve taşacak. O yüzden kesinlikle üzerine örtmüyoruz. İnce bir tülbentle örtelim ve sürekli karıştıralım. Tarhanamız tam 21 gündür bekledi. Örtülere sermeye başlıyoruz. Böyle 2 kaşık yardımıyla seriyoruz. Bakın böyle seriyoruz bütün tarhanamızı kurutmak için. Tarhanamızı gördüğünüz gibi serdik. Kurudukça küçük küçük parçalara ayıracağız. Tarhana kurudukça elimizle ufaltıp ovalıyoruz. Böyle elekten geçmeye hazır hale getiriyoruz. Bir parça tarhanamızı eleyelim. Bakın şöyle eliyoruz. Elememiz bitince bırakalım, yenisini alalım. Şöyle böyle bütün hepsini eleyelim. Elekten geçiremediğimiz parçaları bakın böyle
ele ters çevirip üzerinden yine böyle ovalayarak eliyoruz. Bütün tarhanamızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bütün tarhanayı eledikten sonra örtülere, tepsilere koyup güneş gören bir yerde kurutmaya bırakıyoruz. Tarhanamız kurudu. Bakın çok güzel de rengi oldu. Kuruyan tarhanayı cam kavanoz ve bez torbalarda saklayabiliriz. Tarhanayı beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.